Haydi gözlerinizi kapatın ve benimle birlikte bu sahneyi zihninizde canlandırın. Bir gemi güvertesindeyiz ve tam ortada hepimizin çok yakından tanıdığı bir isim duruyor. Evet, ünlü futbolcu Hamit Altıntop. Gördünüz mü onu? Güvertede dimdik duruyor. İşte bulmacamızın ilk parçası bu. Hamit Altıntop. Hamit Hamitoğulları. Bakın ne kadar basit bir bağlantı. Ama durun, hepsi bu değil. Bir de elindekine dikkat edin. Bir demet gül tutuyor. Neden gül? Çünkü Hamitoğulları'nın merkezi bizim güller diyarı olarak bildiğimiz Isparta ve çevresiydi. Gördünüz mü? Her detayın bir sebebi var. Tamam. Hamit Altın top cepte. Şimdi sahnemizde bir adım daha ilerleyelim ve dikkatimizi üzerinde durduğu gemiye verelim. Şöyle bir yakından bakın bakalım gövdesine. Orada bir isim yazıyor. Gördünüz mü? Evet, geminin adı Menteşe. İşte bu da ikinci beyliğimiz için harika bir ipucu. Menteşeoğulları. Menteşe gemisi, Menteşeoğulları. Bu da tamam. Hatta bir not daha düşelim. Bu beylik de Muğla ve civarında kurulmuştu. Aklımızın bir köşesinde dursun. Ve ikinci bölüme geçiyoruz. Garip sahneyi deşifre etmek. Elimizde ne var şimdi? Bir futbolcu, bir de gemi. Ama hikaye şimdi daha da ilginç, daha da tuhaf bir hal alıyor. Hazır olun. Bulmacanın diğer parçaları geliyor. Şimdi hayalimizdeki kamerayı biraz geri çekelim ve sahnenin arka planına bakalım. Orada ne görüyoruz? Bütün sahneyi aydınlatan, böyle göz alan güçlü projektörler var. Her yer apaydınlık, ışıl ışıl. Bu aydınlık kelimesini aklınızda tutun, çünkü bu bizim için önemli. Ve işte üçüncü ipucumuz da geldi. Sahneyi dolduran o parlak aydınlık hava neyi çağrıştırıyor olabilir? Elbette Aydınoğulları Beyliğini. Aydınlık, Aydınoğulları. Bu da oturdu değil mi? Hayali resmimize yeni bir öge ekleme zamanı. Geminin biraz ilerisinde dikkatimizi çeken dev gibi sapsarı bir bina var. Bu bir han, yani bir sarı han. Şimdi buradaki bağlantı çok zekice bir kelime oyununa dayanıyor. Sarıhan. Hızlıca söyleyince kulağa nasıl geliyor? Saruhan, Saruhan, Saruhanoğulları. Harika değil mi? İşte size 4. Beylik. Ve şimdi hazır olun. Çünkü sahnenin en tuhaf, en absürt karakteri geliyor. O Sarıhan'ın kapısından pulları böyle bildiğiniz kare kare olan bir balık çıkıyor. Ama durun, daha da garibi var. Bu balık aynı zamanda sürekli si diye bir ses çıkarıyor. Evet, yanlış duymadınız. Si diyen kare pullu bir balık. Peki bu garip balık ne anlama geliyor? Aslında bu ipucu 2 bölümden oluşuyor ama çok akıllıca. Balığın pulları nasıldı? Kare. Peki çıkardığı ses? Si. Şimdi bu ikisini birleştirelim bakalım. Karesi, Karesioğulları işte. 5 bu. Hatta küçük bir bonus, merkezleri de Balıkesir. Ne kadar manidar değil mi? Şimdi hayali kameramızı tekrar ana karakterimize Hamit Altıntop'a çevirelim. Üzerinde son bir önemli detay daha var. Şöyle bir bakın. Beline bir şey takmış. O kırmızı beyaz yuvarlak şey ne olabilir? Evet, belinde bir can simidi var. Bu da bizi son beyliğimize, son hafıza çengelimize götürüyor. Can simidi, Candaroğulları ve işte 6. Beyliğimizi de bulmuş olduk. Ve 3. Bölümümüz, resmin tamamı ortaya çıkıyor. Şimdiye kadar ne yaptık? 6 tane ipucunu 6 farklı beylikle birleştirdik. Şimdi sıra bu dağınık gibi görünen parçaları alıp zihnimize mıh gibi çakılacak tek bir hikayeye dönüştürmekte. İşte bütün bu parçaları birleştiren o sihirli cümle, o absürt hikaye geliyor. Hamit Altıntop, elinde gülleriyle Menteşe gemisinin güvertesinde, Sarıhan'ın kapısından çıkan ve si diye sesler çıkaran o tuhaf balığı belindeki can simidiyle kurtarmaya çalışıyor. Ve tam o sırada projektörler bütün sahneyi apaydınlık yapıyor. İşte bu kadar. Bu tek cümle 6 beyliğin de anahtarı. Peki ama neden? Yani neden böyle çılgın, absürt bir hikaye o sıkıcı listeden çok daha etkili? Gelin bu yöntemin neden işe yaradığına bir bakalım. Bakın işte, her şeyin başladığı o liste. Ama artık size de eskisi kadar sıkıcı gelmiyor değil mi? Mesela Aydınoğulları deyince gözünüzün önüne ne geliyor? O parlak projektörler. Menteşeoğulları deyince o gemi. Peki ya Karesioğulları? Tabii ki o si diyen balık. Gördünüz mü? Artık her bir ismin bir anlamı, bir hikayesi var. İşin sırrı tam olarak burada yatıyor aslında. Beynimiz kuru, soyut bilgileri, yani o sıkıcı listeleri hatırlamakta zorlanır. Ama neyi sever?
Canlı, tuhaf, duygusal, komik hikayeleri. İşte bu teknik o soyut bilgiyi alıp tam da beynimizin sevdiği hale getiriyor. Somut, renkli ve unutulmaz bir şeye dönüştürüyor. Ve bu aslında elinizdeki bir süper güç. Sadece tarih için değil, aklınıza gelen her türlü konuyu öğrenmek için kullanabilirsiniz. Bir sonraki anlatımımızda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.